Evet, motiflerimizi hazırladık. Şimdi birleştirme kısmına başlayacağız. Dediğim gibi ben süveter yerine yelek çalışması yapacağım. Şimdi bu kısımda birleştirme detaylarını göstereceğim. Bakın şu şekilde ben köşe kısımlarını tutturdum. Bakın hani 3 tane zincir çekmiştik ya. İkinci zinciri, diğer köşeden de aynı şekilde 3 tane zincirin ikinci zincirini bu şekilde tutturdum ki kolay olsun diye. Şurada da bakın yine aynı şekilde ikinci zincirimizi, bakın ikinci zincirimizi tutturduk buraya. Buradan da yine aynı şekilde ikinci zincirlerimizi tutturduk. Bu şekilde birleştirme yapacağız. İğne ile birleştireceğim. Siz dilerseniz tığ yardımıyla da birleştirebilirsiniz. İlmek kaydırma da yapabilirsiniz. Ama ben burada size tığla iğne ile göstereceğim. Şimdi bakın şu ikinci kısımdan bakın tekrar şöyle iğnemi taktım. Bakın burada da ikinci zincirimizden iğnemizi taktık. Ve şöyle hemen şu taktığımız belirteci çıkaralım ve bakın buradan şöyle hemen aldım ve biraz şöyle ipimi şurada bırakarak tekrar aynı yerden geçeceğim. Şöyle bakın tekrar aynı yerden geçtim ve ipimi buraya sabitledim. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi bakın tek kanatlarından alarak devam edeceğiz. Şimdi buradan tek kanattan aldık. Karşıdan da tek kanattan alıyoruz. Bakın. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Burada püf noktası çok aşırı derecede sıkmayın. Aşırı derecede de bol bırakmayın. Bakın hepsini bu şekilde devam ettireceğiz. Hiçbir ilmeğimizi kaybetmeden bakın tek kanatlarından alarak devam ediyoruz. Şöyle bakın. Burada ya beyaz ipi kullanacaksınız ya da mavi. Artık siz hangi iple ördüyseniz birleştirirken onu kullanmanız gerekiyor. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Bu şekilde tek kanatlarından alarak dikiyoruz. Dediğim gibi ben süveter yerine yelek çalışmak istedim. Şuradaki detayı söylemeyi unuttum size. Bakın ben burada bir tane yarım motif koydum. İlk başta mavinin hemen ucuna bir tane yarım motif ekledim. Ondan sonra tekrar tüm bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle devam edelim köşe noktamıza kadar. Şöyle devam ediyoruz. Bakın tek kanatlarından alarak sanki burada da bir farklı model oluşuyor gibi oluyor birleşirken. Tek kanatlarından alıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Plastik iğne de kullanabilirsiniz bu aşamada. Şöyle devam ediyorum. Bakın köşe noktamıza geldik. Bunu almışım. Şöyle bir bakalım. Atlamamız gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle hemen bir yanındakinden aldık. Bakın şöyle birleştirdik. Ve bakın şu köşe noktamıza geldik. Şimdi burada ilk aldık beyazdan ve mavinin ortasından aldık. Bakın şöyle mavinin ortasından aldık. Şunu çıkarayım daha net görünsün. Şöyle. Bakın ilk köşeden aldık beyazdan. Bakın ilk köşemizi aldık. Buradan şöyle devam ediyoruz. Mavi kısmın köşesine bir kez geçirdik. Şimdi burada karşıdaki beyazı alıyorum. Aynı şekilde onun da orta noktasından bakın 3 zincirimiz var. Bakın 1, 2, 3 zincirimiz var. İkinci ortadaki zincirden alıp bu sefer
aynı yere. Bakın şu şekilde aynı yere. Çünkü ikisini de aynı yere yapmazsak bu sefer ilmekler kaymış olacak ve motiflerimiz düzgün durmayacak. Onun için bu şekilde aynı yere hemen şöyle batıyorum. Bakın köşemizi bu şekilde birleştirdik. Bir dahaki sefer geldiğimizde şu kısmı da birbirine tutturarak devam edeceğiz. Şimdi yapmanız gereken bu kadar. Buradan devam ediyoruz. Bakın tekrar devam ediyoruz. Hemen diğer zincirimiz, bir yandaki zincirimiz. Bakın böyle devam edeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Yine tek kanatlarımızdan alarak işimize, birleştirmelerimize devam ediyoruz. Evet, bu şekilde tamamen bu şekilde iğne yardımıyla motiflerimizi birleştiriyoruz. Bakın köşe noktasında dediğim gibi ilk birinciyi de aynı köşeye, birincinin köşesini diğer aynı köşeye, mavi kısma, bunun da aynı şekilde aynı yere, iki kez aynı yere yaptık birleştirmemizi ve bu şekilde devam edeceğiz. Dilerseniz şu kısmı da göstereyim. Şöyle devam ediyoruz. Bakın şurada kaçırmadan devam etmem gerekiyor. Yoksa ilmeklerimiz kayarsa motiflerimiz de otomatikman kayacaktır. Şöyle devam edelim. Bakın. Dediğim gibi çok fazla çekmemeniz gerekiyor burada. Şöyle. Aslında çok zor değil. Teknik yani çok aşırı zorlayacak bir teknik değil. Sadece motiflerin dizilmesi biraz insanın kafasını karıştırıyor ama zor bir model değil. Şöyle bakalım. Hemen bir yandakinden geldik. Şöyle bakıyorum. Devam ediyoruz. Şöyle hemen bakın. Şöyle. Şu kısmı bir bakalım. Yaptığımızı bir görelim. Evet. Şimdi köşe kısmındayız. Şöyle şunu bir çıkaralım. Ve görelim ne yapacağımızı. Şöyle bakın. Burada da hemen birinci zincirimi yapıyorum. Şöyle birinci zincirim. Bakın. Hemen bunu çektim. Bakın. Şimdi ikinci zincirime geldim. İkinci zincirimi de hemen buradan ikinci kısma birleştirdim. Bakın. Şöyle. Şimdi buradan maviyi alacağım. Mavinin hemen bakın birinci zinciri ve şu ikinci zincirinden hemen geçirdim. Şöyle ve hemen aynı yere, burada da bakın aynı yere hemen iğnemi aldım ve ipimi geçirdim. Evet, şimdi bakın şöyle köşemizi birleştirdik. Bakın burada bir tanesini eklemiş olduk. Şimdi yukarı doğru tekrar devam edeceğiz. Bakın buradan şöyle bir zincirimiz kalmıştı. O zincirle diğer zinciri bakın şöyle hemen birleştiriyoruz. Şöyle ve devam ediyoruz. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Biraz ipimiz kıvrıldı. Evet. Şöyle bakın bu köşeyi de göstereyim.
Zaten bir sırada alttan böyle kutucuk yapacağımız için bu kısım daha düzelecek. Şöyle bakın. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bakın böyle. Yine aynı şekilde. Yine şu köşe kısmında tekrar göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim dilerseniz. Şimdi bakın şöyle tekrar tek kanatlarını alacaksınız. Önemli olan nokta bu. Farklı tekniklerle de birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tığ ile birleştirmek kolayınıza gidiyorsa tığ ile de birleştirebilirsiniz. Hemen bakıyoruz. Şöyle. Bakın zincir, zincir. Evet. Şuradan da zincirimiz devam ediyoruz. Dediğim gibi ilmekleri kaydırmazsanız büyük sorun yaşamazsınız. Şimdi gelelim, yine şunu bir çıkarayım, göstereyim size. Bakın şöyle hemen şöyle bakıyoruz. Birinci zincirimizi bir hemen yapalım. Şöyle şuradan bakın, ortadaki zincirimize geldik. Ortadaki zincirimizi aldık ve diğer ortadaki zincirimize hemen geçirdim. Böyle. Şimdi bakın diğer karşıdaki beyaz motifimizin yine aynı şekilde bakın 1 2 3 tane zincirimizi şöyle hemen bir kanadından alarak şöyle ve aynı yerden tekrar şu şekilde. Evet, yeleğimizin bakın şu şekilde bir tane yarım beyazla başladık ve bu şekilde ekleyerek tam şurada sayarsak bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yarım mavi alt kısım için ekledik ve beyazları da sayalım. Bakın yarımı saymıyorum, yarım köşedeki yarım saymıyorum. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 tane de beyaz ekledim tam motif olarak. Şimdi en köşe kısmına geldim. Bakın en yarım başta yaptığımız gibi buraya da bir tane beyaz yarım ekleyeceğiz. Şu şekilde eklememizi yapacağız. Bakın şöyle, şimdi buradan yine motifimizin bakın şu ortaya yaptığımız kısmın ikinci zincirinden şöyle hemen bakın ikinci zincirimizin birinci kanadından alıyoruz ve aynı yere bakın bir önceki yaptığım kısma hemen ipimi aynı yerden geçiriyorum ve böylelikle diğer motifimi de eklemiş oluyorum. Bakın. Şimdi devam ediyoruz. Bu yarım motifi de buraya ekleyip devam edeceğiz. Bir üst sırada bordo rengi geçeceğim ben. Siz istediğiniz renge geçebilirsiniz. Hangi rengi kullanıyorsanız. Şimdi bu köşe kısmını da ekleyip bitirelim. Şöyle devam edelim. İsterseniz burada ipim bitmişken size ipi nasıl sakladığımı da göstereyim. Şimdi ben burada direkt şuradan arka tarafa geçiyorum. Şöyle ip bittiği kısımdan ve hemen motifimin dip kısmından şöyle ipimi sabitliyorum. Bakın şöyle. Ve hemen zincirimin içerisinden ipimi şöyle birkaç kez geçiriyorum ve böylelikle saklıyorum. Şöyle birkaç katı fazla olduğu için ip ayrıldı. Şöyle düzenleyip fazla ipimizi keselim. Evet, hazır yeri gelmişken burada ip nasıl taktığımı da göstereyim. Şöyle hemen ipimi ben geçireyim, size de hemen göstereyim. Evet. Şöyle bakın yine arka kısımdan bir tane düğüm atıyorum. Şöyle düğüm attım. Yine bakın mavi kısımdan şöyle geliyoruz.
hemen şu kısımdan ipimizi geçiriyoruz. Şöyle birkaç kez şöyle aldım. Bakın fazla ipimiz burada, onu saklayacağız ve hemen geldik. Bakalım hangi noktadayız bir bakalım. Şu noktadan hemen ipimizi bitirip de çektiğimiz noktadan bir tane şuradan hemen iğnemizi çıkaralım. Buradan devam edeceğiz. Bakın ne yapmıştık? Bunu almıştık, bunu almıştık. Şimdi bu kısımdayız. Bakın bu kanadı alacağız, bu kanadı alacağız ve devam edeceğiz. Bakın hiç ip bağlamamış gibi oldu. Devam ediyoruz bu şekilde. Bu yarım motifimizi de bu köşeye ekleyeceğiz. Yani tekniği öğrenince gerçekten birleştirmesi kolay. Puzzle gibi tık 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 ilerliyor. Az dikkat etmeniz gereken ilmekleri, zincir başlarını, bu buğday tanesi olan kısımların hani alıyoruz ya birer kanatlarından, onları kaçırmamanız gerekiyor. Kaçırırsanız motifiniz sağa sola kayar. O zaman toparlaması zor olur. Şöyle devam edelim. Evet, bakın sona geldim. Şimdi bu alt kısım tamamen birleşik yaptım. Bakın şöyle hemen bir bakalım, kontrol edelim. Evet, bir ikinci zincirimizi de birleştirdik. Şöyle bir kez daha aynı yere şöyle ipimi sabitleyip arka tarafa geçiyoruz. Şöyle bakın, arka tarafa geçtim ve şöyle zincir kısmından bir tane hemen şöyle geçelim. Bu kısımda ipimizi sabitleyip kesebiliriz. Şöyle sabitleyip birkaç kez de içerisinden geçirerek fazla ipimizi kesebiliriz. Şöyle. Evet, bakın yarım motifimde bu şekilde köşelere eklemiş oldum. Köşelerde birer tane yarım motif kullanacağız. Şimdi bu tamamen bakın hem arka hem ön olarak çalışıldı şurası. Şimdi biz ne yapacağız? Şu şekilde kullanacağız. Önümüz açık olacak. Bakın şu yarım motifler önde birleşecek ve burası ön kısmımız olacak. Diğer tarafta arka kısım olacak. Şimdi dilerseniz devam edelim. Şöyle bordo motiflerine geçeceğim. Hemen ipimi hazırlayıp geliyorum. Evet, burada da beyaz krem rengi ipimi kullanmak istedim. Bakın hemen şu zincirimi şuradan geçirerek düğüm yaptım ipimin ucunu. Şöyle zincirimin içinden geçiriyorum. Fazla ipim orada kalsın. Hemen şu kısımdan bakın şöyle yaptım. Aralardan geçirerek hemen ikinci zincirimin yanına geldim. Bakın bir kanadından dışarıya çıktım. Bakın bu birinci zincirim, bu ikinci zincirim ve şöyle hemen ipimi çektim. Şöyle. Evet. Bakın. Şimdi burada bordo motifimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde bakın köşelerden çalıştığımız noktaya gelip hemen yine ikinci zincirimizi alıyoruz ve yine aynı yere iğnemizi geçiriyoruz. İpimizde bu şekilde motifimizi tutturmaya başlıyoruz. Bakın şu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yine aynı mantıkla bakın bir yandaki zincirden aldım. Birer kanatlarını yine alıyoruz. Bu şekilde motifimizi birleştiriyoruz. Bu sırada yarım motifimiz yok. Tamamen tüm motiflerimizle çalışacağız. Evet, bordo ve krem uyumu da bu şekilde oldu. Böylelikle bu sıramızı da böyle birleştireceğiz. Bakın bu motiflerimizde bu sırada böyle birleştirme yapacağız. Şöyle devam edelim. Köşe kısmını da göstermek istiyorum size. Evet, şöyle devam ediyoruz. Bakın. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmından yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bitirdiğiniz projelerinizi de Instagram sayfamdan paylaşmam için beni etiketleyip de paylaşırsanız ben öylelikle görüp paylaşabilirim. İlmeklerin Deryası. Yine aynı isimde.
Desteklerinizi bekliyoruz. Görüyorsunuz, sizler için emek veriyoruz, videolar hazırlıyoruz. Bize yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz mutlu oluruz. Şimdi bakın şu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Köşe noktamıza yaklaştık. Bir yandan da kaçırmamaya çalışıyorum ki sorun olmasın diye. Şöyle bakın. Geldim. Evet. Şöyle birinci zincirlerimiz aldık. Bakın. Şimdi ortadaki zincirimdeyim. Bakın burada da ortadaki zincirimiz. Şimdi şu yapmak istediğim şu. Hemen aldım ve buradan bir kez geçirdim. Bakın yine aynı yerden. Bordo için aynı yerden. Hemen yine bordonun aynı yerinden alıyorum ve karşıdaki krem. Bakın karşıdaki krem. Maviyle hiç ilgimiz yok. Şu şekilde yine aynı şekilde ikinci noktamızdan çıktım ve devam ediyoruz. Bakın bir yandan devam ediyoruz hemen. Bakın. Evet. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani bordonun ikinci zincirimizden, orta zincirimizden aldık. Kremden aldık. Tekrar ikinci zincire. Tekrar karşıdaki kremden aldık. Tekrar aynı şekilde ikinci bordo kısmına aynı yere yaptık. Bu şekilde birleştirdik ve devam ediyoruz. Bakın aynı bu şekilde devam edeceğiz. Sadece dikkat etmemiz gereken köşeleri bu şekilde yapmak. Şurada bir tane de hemen bordo motifi nasıl eklediğimizi de göstereyim. Ondan sonrası videoyu durduralım. Siz de eklemelerinizi yapın. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? O aşamada tekrar göstereyim. Evet bakın burada da yine geliyoruz köşe kısmına doğru. Yine ikinci zincire gelene kadar birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde kaymadan dikkat etmeniz gereken nokta. Evet bakın. Bakın hem buradan ikinci zincirimize geldik ve hemen şöyle tekrar ben aldım. İkinci zincirlerimizden de geçirdim. Bakın şöyle. Ve bordo motifimizi hemen şuraya bordo motifimizi ekleyeceğiz. Bunun için tekrar şuradan bakın yine orta nokta buldum ve ikinci zincire, bakın ikinci zincire geldim ve aynı yere, bakın aynı yere batıyoruz ve tekrar çıkarıyoruz ipimizi ve bu şekilde iki tane bordoyu da aynı yere birleştirmiş olduk. Ve diğer taraftan geldiğimizde bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Bakın aynı şekilde kaldığımız yerden bu şekilde zincirlerimizin tepe noktalarına hemen geçiyoruz. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta ilmeklerinizin kaçmaması, bir de iplerinizin aralarından geçirmeye dikkat edin. Şöyle devam ediyoruz. Bakın. Burayı da aşağıya kadar göstereyim. Şöyle videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok sıkılıyorsunuz bu sefer de. Şöyle devam edelim. Köşe kısma gelince tekrar orada bir kez daha göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Bakalım şöyle. Şöyle bakın. Aynen devam ediyoruz. Şu kısma gelene kadar. Şöyle göstereyim yine tekrar. Evet. Ve köşeye yaklaştım. Şimdi hemen şöyle devam ediyoruz. Bakın.
Şunu da aldım. Ve böylelikle bakın köşe zincirimize geldik. Şimdi buradan alıyorum. Buradan da alıyorum bakın. Bir önceki köşeden şöyle çektim. Ve hemen bakın şu, eğer ipiniz şöyle kaldıysa şöyle düzeltme de yapabilirsiniz. Şuradan şöyle devam edebilirsiniz. Şimdi şuradan aldım, tekrar aynı yerden aldım. Bakın bordonun aynı yerinden alıyorum ve şöyle karşıdaki kremin ikinci zincirine bir önceki birleştirdiğimiz kısımdan alarak ipimi çekiyorum. Bakın aynı yere sabitledim. Bakın aynı yere. Şimdi devam ediyoruz. Böylelikle bu motifimizi de birleştirmiş olduk birlikte. Şöyle bakın. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Şöyle iplerimizi önceden de saklayabilirsiniz, sonra da. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi burada kaç tane bordo ekleyeceğimizi görelim. Bakın 1, 2 taneyi birlikte ekledik. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bordo. Bu sırada da 8 tane bordo ekleyip gelelim arkadaşlar. Evet bakın bordoları da ekledik. Şöyle bakarsanız yelek buradan önden açılacağı için bu şekilde çalıştık. Şimdi bakın bu aşamada şöyle hemen açayım, düz de göstereyim. Burada artık kol ayrımı olacak. Kol ayrımı olacağı için burada şu şekilde çalışmamızı göstereyim size. Bakın bu sırada mavi motif ekleyeceğiz. Şurada bir tane mavi motifimiz olacak. Bakın şurada da bir tane mavi yarım, bir tane de tüm motifimiz olacak. Bu kadar bu sıramız. Şimdi burada da yine bir tane ön için yarım motifim olacak. Bakın şöyle. Yine şurada da bir tane yarım motifim olacak. Şöyle ayrı ayrı başlardan bu şekilde ekleyip geleceğiz. Şimdi dilerseniz bir tarafı birlikte ekleyelim. Diğer tarafı da göstereyim. Diğer tarafı da siz ekleyip gelirsiniz. Ondan sonra da arka kısma mavileri nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi burada da bordo ipimi kullanacağım. Hemen bordo ipimi iğneme takıyorum. Bakın şöyle hemen şu kısma geldik. Şöyle tekrar şöyle bir bırakmak istiyorum, şöyle bir. Bakın şuraya hemen bir tane yarım ekleyeceğiz. Şöyle. Hemen şuradan başlayalım. Ne yapmıştık? İkinci zincirlerimizden tutturmuştuk. Burada da aynı şekilde bakın. Bir ikinci zincirimizden şöyle hemen gelip ikinci zincire tutturalım. Şu şekilde. Ve aynı yerden tekrar yapalım. İpimizi sabitleyelim. Şöyle. Evet. Şimdi şurayı açalım ki net gözüksün. Bakın şu yarım ortaya gelene kadar yine aynı teknikle birleştireceğiz. Hemen devam edelim. Şöyle hemen yandaki zincirimizden devam ediyoruz. Aynı teknikle birleştiriyoruz. Bütün motifleri hep aynı teknikle birleştiriyoruz. Şimdi buraya yarım motifimizi ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde tek kanatlarını almaya dikkat edin. Şöyle. Bakın şu ortadan ikinci zincire kadar geliyoruz.
Devam ediyoruz. Bakın. Bakın orta kısma geldik. Her ikisinden de birinci zincirimizi yaptık. Şimdi ikinci zincirimizi hemen birleştirdik ve bakın şu şekilde görüntüsü, yarım motifimizi buraya ekledik. Şimdi bir tane de şuraya tüm motifi ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde orta nokta buldum. İkinci zincirime geldim. Tepeden aldım ve aynı yere, bakın bordodan aynı yere geçiyoruz. Aynı yere geçtim ve birleştirdim. Bu şekilde buradan tekrar devam ediyoruz. Şöyle. Evet, bakın devam ediyoruz. Bunu almışız. Buradan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde şu kısımdaki gibi birleştireceğiz. Yine iki tarafı aynı şekilde böyle bu motifimizi buraya birleştireceğiz. Devam edelim dilerseniz. Bakın şöyle geldim. İlk sırada biraz zorlanabilirsiniz. Onun dışında gayet kolay ilerliyor mantığı anlayınca. Bakın şurada hemen birleştirdiğimiz kısmı da şu şekilde hemen dibinden alıyorum. Burayı da bu şekilde birleştiriyorum. Hemen geldik. Bir zincirimizi almıştık. Şöyle. Bakın ortadaki zincirimize geldik. Hemen ilk buradan krem kısmından aldım. Birleştirdim. Yine aynı yerden tekrar bordo kısımdan aldım. Tekrar birleştirdim. Bakın bu şekilde. Köşelerde de dikkat etmeniz nokta gereken bu. Devam ediyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu motifimizi buraya birleştirene kadar göstereyim size. Diğer tarafı da aynı teknikle siz yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Köşe kısmına geleceğiz. İkinci zincire kadar birleştirip zincirin orta noktasına geldiğimizde bitireceğiz. Bakın devam ediyoruz. Evet. Birinci zincirimizi yaptık. Hemen şöyle ikinci zincirimizi de yapalım. Ve ipimizi sabitleyelim. Şöyle hemen aşağıdan bir yerden alacağım ve şöyle zincirimin şu şekilde arkada ipimi sabitleyeceğim. Bakın şöyle hemen şu kısımda bir sabitleme yapalım. Evet. Birkaç kez de içerisinden geçerek ipimizi kesebiliriz. Evet. Bu bir taraf ön oldu. Bakın. Yarım bir tane de mavi. Buraya da aynı şekilde bakın. Şuraya da aynı şekilde bir tane yarım, bir tane de mavi ekleyip geleceğiz. Şuradan yarımı ekleyelim. Şuradan da mavimizi ekleyip gelelim. Kısmı bu şekilde bitireceğiz. Arkaya kaç tane eklediğimizi göstereceğim. Diğer tarafı da ekleyip gelelim. Evet, diğer tarafı da ekledim. Bakın yarımşar motiflerimiz önlerde, birer tane de yanlarda tüm motifimiz. Şimdi bakın eleğimizi şu şekilde açık halini gösteriyorum. Şimdi bizim şu kısımlar kol oyuntularımız olacak. Onun için şimdi şöyle tekrar katlıyorum. Bakın bu ön kısmı şöyle eleğimi bir
sırt kısmını bir çeviriyorum. Bakın. Şimdi bu aşamada şuraya bakın 1, 2, 3 tane mavi ekleyeceğiz. Bakın şöyle açayım net gözüksün. Bakın şurada kalan kısım 1, 2, 3 tane mavi ekleyeceğiz. Şimdi burada bakın şöyle boşluk sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. Ama biz sağda ve solda birer boşlukları bırakıyoruz. Bu kısma 1, 2, 3 tane mavi ekliyoruz. Şöyle 3 tane mavimizi aynı teklikle ekleyip gelelim arkadaşlar. Evet, yeleğimizin arkadaki 3 tane mavi kısmını da ekledim. Bakın şöyle katlayınca tekrar görüyoruz. Dediğim gibi şuradan yarım geldiği için açılınca yelek kısmı olacak. Şimdi hangi aşamaya geldiğimize şöyle bir bakalım. Bakın burada şöyle şuraya bir tane düğüm beyaz koyacağız. Önlerden bahsediyorum. Bir tane de şuraya beyaz koyacağız. Bakın şimdi buradan birleşince böyle yarısı burada olacak. O zaman önler olmuş olacak birer tane de. Şöyle birer tane bu boşluklara beyaz, birer tane de bu şekilde yarım beyaz ekliyoruz. Şu kısımlara. Şöyle. Şuradan başlayarak yine aynı yarım buradan böyle birleştirerek yine aynı şekilde yarım buradan bu şekilde ekleyip geleceğiz. Şimdi dilerseniz bu ön tarafları ekleyelim. Şuralardan başlayarak şöyle. Ya da ilk tarafı birlikte ekleyelim. İkinci kısmı siz kendiniz ekleyin. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk olarak tüm motifimizi ekleyeceğiz. Hemen şimdi mavi ipimizi kullanacağız. Mavi iple birleştireceğiz. Hemen şöyle alalım. Hemen iğneme geçiriyorum. Bu tarafı birlikte yapalım. Diğer tarafı kendiniz yapın. Şöyle bir düğüm attım. Hemen bakın. Şöyle motifimizin arka tarafından şöyle hemen çıktım. Şöyle çekiyorum. Şöyle. Ve hemen şöyle motifimizin ikinci zincirine geldim. Şimdi şurada ikinci zincirdeyim bakın. Şimdi bu kısımda yine beyazdan hemen böyle bir tane beyazın orta noktasından ikinci zincirden alıyorum. Şöyle hemen bakın aynı yerden hemen aldım. Ve bir kez şöyle geçirerek sabitliyorum. Ve şimdi devam ediyoruz. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bir yandaki zincirden devam ediyoruz. Aynı teknikle devam edeceğiz. Şöyle. Evet. Bakın hemen bir yandakinden devam ediyoruz. Hemen bir yandaki. Evet, bir yandaki. Bakıyorum kaydırmamı yaptım diye. Yok, devam ediyoruz. Şöyle. Çok büyük kaydırmalar yapmazsanız telafi edebilirsiniz. Bir yandaki zincire hemen batarak. Şöyle devam ediyorum. Tepe noktalarından alarak bakın. Şöyle. Evet.
bakın ipin katından geçtiğim için biraz sıkıntı oldu. Hemen o katı da alayım, şöyle düzeltelim. Evet. Şöyle devam ediyorum. Şöyle çekeyim. Evet, bakın köşe noktamıza geldik ve bakın ikinci zincirimizdeyiz. Şöyle hemen aldım. Hemen diğer karşı taraftan aldım ve aynı beyazdan tekrar aldım. Şimdi buradan devam edelim. Yarım motifi nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. Aynen öndeki gibi aslında. Burada da arkada yarım kalmış olacak. Bakın. Şimdi bu diğer üst tarafta böyle gelince burası ön tarafımız olacak. Şurada sanki biraz fazlalık kalmış gibi oldu ama o tığlama işlemi yaptığımızda düzelecek. Onu kafanızı takmayın. Şimdi burası bu şekilde, ön tarafımız düz bir şekilde gelecek. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Hemen köşeyi bitirip yarım motifi nasıl koyduğumu göstereceğim. Diğer tarafı da siz aynı şekilde yapıp gelin. Arka tarafımıza da kaç motif koyacağımızı göstereceğim. Şöyle. Şöyle geldik, bakın. Hemen şu ortadaki ikinci zincirimize geldik. Burada da ortada ikinci zincirimize geldik ve şöyle hemen aldım ikinci zincirden ve şimdi bakın beyaz yarıma geçeceğiz. Beyaz yarımımıza şu şekilde geçeceğiz. Şöyle şuradaki orta noktasını alıp buraya birleştireceğiz. Bakın şöyle hemen yine aynı yerden aldım maviyi ve beyazın bakın ortadaki ikinci zincirinden hemen geçirdim. Bakın bu şekilde de yarım motifimizin hemen yarısını, bakın yarısını da buraya sabitleyeceğiz. Ve kol altına yapmış olacağız bu şekilde. Şöyle devam edelim. Evet. Şöyle atlamamaya dikkat ederseniz sorun olmaz, sorun yaşamazsınız. Evet, şöyle bakın geldim. Evet. Köşeye kadar birleştiriyoruz. Bakın yine aynı şekilde ikinci zincire kadar, bakın hemen burayı da yaptım. Şöyle hemen bakın geldik. Şu birinci zincir, şöyle şu da ikinci zincirimiz. Hemen bu kısma geldim ve şöyle bir kez daha tekrar aynı yere şöyle yaptım ve içinden geçirerek şöyle iğnemi arka tarafa alayım. Bakın şöyle göstereyim. Ben orada ipimi sabitleyip keseceğim. Şöyle görün. Bakın bu burası kol evi olarak ilerleyecek. Burası da önümüz olacak. Dediğim gibi şu kısma takılmayın. Siz dikkat edin, ikinci zincirden geçtiğinize emin olarak o kenarlarını örerken düzelecek. Bu şekilde
Burayı da bu şekilde ekledik. Şimdi bakın arka kısmına ne kadar motif ekleyeceğinizi de söyleyeyim. Şimdi burası bizim kol evimiz. Şöyle yapalım. Yine 2 tane burada olacak. Şöyle beyaz 2 tane motifimiz olacak. Ve 2 tane de şöyle yine yanlarda motifimiz olacak. Bakın şöyle. Bir tane daha beyaz hemen yarım. Evet, şöyle bir tane daha yarım motifimizi de şöyle eklemiş olacağız. Bakın sırt da bu şekilde olacak. Dediğim gibi yan taraf, diğer tarafı da ekleyelim. Bu sırtı da bu şekilde böyle 2 tane tam, 2 tane de böyle yarım motif ekleyerek tamamlayıp gelelim. Evet, krem rengi motiflerimi de ekledim. Bakın şu şekilde arkaya yarım, bir tane tam, bir tane tam, bir tane yarım ekledik bu şekilde. Kol oyuntularımız olduğu için. Öne de şöyle bu tarafa bir tane yarım, bir tane de bu tarafa tüm ekledik. Bakın şu şekilde kapatınca eleğin şekli ortaya çıkmış oluyor. Evet. Bakın tekrar göstereyim, şu şekilde bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Teknik hep aynı zaten. Sadece motifleri yerleştirmede bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi şu şekilde. Şöyle bakın. Buradan önü açık olduğu için buradan yelek oluşacak. Şimdi bordo motiflerimize geçeceğiz. Nasıl yerleştireceğimizi gösterelim. Bakın şimdi şuraya bir tane ön için ya da şöyle arkayı önce açıp göstereyim. Bakın arkayı açtık. Arkaya bakın şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya da bir tane. 3 tane toplamda tüm motif ekliyoruz. Yarım yok burada. Şimdi önümüzü katlayalım şu şekil, bakın. Şimdi şöyle katladık. Bu tarafı da katlayalım şöyle. Motiflerimiz üst üste gelecek şekilde, aynı şekilde. Bakın şimdi burada şu kısım açık olacağı için şuraya yarım ekleyeceğiz. Bakın şu kısım şöyle düzelteyim, kaymasın. Şunu şuraya ekleyince şunu da şuraya ekleyip yarım olacak. Bunun bir tane de buraya tüm ekleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Diğer yarısı için de aynı şekilde şöyle yarısını buraya ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde bir tane de tüm motifimizi bu şekilde buraya ekleyeceğiz. Şimdi dilerseniz bir tarafı göstereyim. Zaten arka belli, 3 tane olacak. Şimdi dilerseniz buradan başlayıp bir tanesini göstereyim. Burada beyaz motif kullandığımız için altta burada da beyazla birleştirme yapacağız. Hemen iğneme ipimi takıyorum. Dediğim gibi mantığını anlayınca kendi kendine ilerliyor zaten. Şimdi buradan başlayacağız. Hemen şöyle alttan ipimi bir düğüm yaptım. Bakın şöyle birkaç yerden geçirerek geliyoruz ve ikinci zincirimizin içerisinden geçireceğiz alttan. Bir saniye, şöyle ipimizi sabitledik. Düğümümü yaptım, onun için çıkmayacak. Bakın şurada hemen ikinci zincirimizde mavi yaptığımız kısımdan şöyle ipimi dışarı aldım. Evet, şimdi yarım motifimizi bakın nasıl ekleyecektik? Şu şekilde ekleyeceğiz. Şöyle eklememizi yapacağız. Şöyle şu kısma doğru eklememizi yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Bakın hemen ne yapmıştık? İkinci zincirimizi almıştık ve aynı şekilde yine aynı yerden ikinci zincirimden ipimi çıkarıyorum. Bakın böyle. Şimdi devam ediyoruz.
Bir yandaki zincirimize geldik. Hemen bir yandan devam ediyoruz. Bakın bir yandaki zincirimizden devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Hemen diğer taraftan devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde yarım motifimizi böyle ekleyeceğiz. Bakın şöyle detayla göstereyim. Şu kısma kadar, şu orta kısmına kadar ekleyeceğiz. Sonra diğer tüm motifimizi bir tane ekleyeceğiz. Derseniz bunu birlikte ekleyelim. Diğer tarafa geçince de yine bakalım. Şöyle. Dediğim gibi kaydırmamaya dikkat ederseniz hiçbir sorun olmaz. Şöyle bakın. Tepe noktamıza geliyoruz. Yaklaştık. Evet. Şöyle bakın. Bir tane zinciri aldık. Bu da ortadaki ikinci zincirimize geldik. Bakın yarım motifimizi ekledik. Şimdi burada tüm motifimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir tane köşeyi buldum. Hemen ikinci zincirimden geçtim. Bakın şöyle ikinci zincirimden geçtim. Şöyle hemen ikinci zincirimizden geçirdik. Ve aynı yerden iğnemi geri çıkarıyorum. Bakın aynı yerden. Ve devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Bunu da buraya bu şekilde ekleyeceğiz. Burası bu şekilde. Arkaya da dediğim gibi 3 tane, yan tarafa da aynı şekilde bu şekilde bir yarım bir tane de tam ekleyip gelelim. Evet, bordolarımızı da ekledik. Bakın 2 tane önde yarım, birer tane tam. Açtığımızda 3 tane bu şekilde arkada. Şimdi mavi motif ekleyeceğiz. Şimdi artık son sıralarımıza geliyoruz. Bakalım şuradan hemen şöyle motiflerimizi alalım. Evet. Bakın şimdi bu aşamada şuraya bir tane motif koyacağız. Bakın şöyle. Ve şuraya yarım motif ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde. Bir tane de şuraya aynı şekilde yarım motif ekleyeceğiz. Ve bir tane de şuraya. Artık yavaştan bitiriyoruz. Ön tarafımız bu şekilde olacak. Şöyle bunları kaldırayım. Ben dilerseniz ön taraftan bir kısmını birlikte birleştirelim. Diğer kısmını da siz birleştirin. Hemen burada da yine bordo ipimizle birleştirme yapacağız. Hemen bordo ipimi iğneme takıyorum. Şöyle hemen bir tane düğüm atıp başlayalım. Evet bakın şöyle alacağız. Şuradan başlayarak bakın şuradan başlayarak şu şekilde yerleştireceğiz motifi. Yarım motifimizi bu şekilde yapacağız. Şöyle düz tarafını çevirelim. Hemen ipimi şuradan yine geçiriyorum. Bakın şöyle birkaç yerden geçirerek zaten düğüm olduğu için çıkmayacaktır. Şöyle hemen ikinci zincirimizden çıkaralım. Şöyle. Evet bakın hemen ikinci zincirimizden çıkardık ve şu kısımdan yine ikinci zincirden alarak başlıyoruz. Şöyle. Yine aynı teknik, değişen bir şey yok. Sadece motifi yerleştirme biraz değişik. Şöyle devam ediyoruz. Bakın
Şöyle. Yine aynı yöntemle şu kısma kadar gelelim. Evet, devam edelim. Dediğim gibi ben farklı bir çalışma olsun istedim. Sürekli süveter yapılıyordu. Dedim yelek yapalım, nasıl olacak? Denemek istedim. Bakalım, sizler de beğenirseniz yorum kısmından dile getirebilirsiniz. Güzel olmuş ya da güzel olmamış diye. Fikirleriniz bizler için önemli. Takıldığınız bir yerde de yine aynı şekilde yorum kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Şöyle geliyoruz, bakın. Şöyle hemen göstereyim. Evet. Şuradayız. Hemen aldık birinciyi. Bakın. Ve bakın, ortadaki zincirimize geldik. Ve şöyle yapıyorduk, hatırlarsanız. İlk buradan alıyorduk bir kez. Yine aynı yerden alarak karşıdaki ordunun ikinci kısmına, birleştirdiğimiz kısma geliyordu. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, bir yandan hemen şöyle, bakın şöyle yerleşecek motifimiz. Bu şekilde olacak. Diğeri de buradan bağımsız bu tarafa olacak. Tek kanadı. Öyle. Bakın, bunu buradan geçerken buraya bağlayacağız. Bu da tek kanat olarak birleşecek. Şöyle. Bir köşeden bir köşeye kadar bunu da buradan tek olarak birleştireceğiz. Bakın, şu şekilde oyuntu vermiş olacağız. Hemen şöyle düzelteyim. Şöyle göstereyim, bakın. Burası omuz kısmı olacak. Şöyle burayı birleştireceğiz. Burayı da birleştireceğiz. Birleştirip gelelim. Diğer tarafı da birleştirip gelelim. Ondan sonra arka kısma bakalım. Evet, ön kısımlarımızı birleştirdim. Bakın, şu yarım motifimiz bu şekilde V kısmını da koyarak birleştiriyoruz. Bu da omuz kısmına birleştirmemiz gereken tek motifimiz. Onu da bir kısmını, sadece bir kenarını birleştirdik. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Bakın, aynı şekilde V şeklinde yerleştirdim. Diğerini de tek bir kenarından birleştirdim. Şimdi şöyle tutarak yeleğimi ters çevireyim. Açmadan göstereceğim. Şöyle açmadan göstermek istiyorum. Bakın, arka kısmını çevirdim. Şimdi yapmanız gereken, şöyle hemen bakın, omuz kısımlarına birer tane aynı kısma yerleştiriyoruz. Şöyle bakın, bir tane de bu omuz kısmına yerleştireceğim. Bir kenarlarını tutturacağız. Şu şekilde, bakın, şu kısımlara. Şimdi bu bir kenarlarını buralara tutturunca bu ortalara da birer tane motif daha yapacağız. Yani arka kısma 4 tane motif ekleyeceğiz. Ama şu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Şurada sadece bir kenarını birleştireceğiz. Diğer motife geçip iki kenar birleştireceğiz. Yine iki kenar birleştireceğiz. Bu en sondakinde de yine bir tane birleştireceğiz. Şimdi birleştirip gelelim. Şurada birleştirince de açık halini gösteririm. O zaman daha net anlaşılır. Dediğim gibi şu ön kısımdaki gibi yarım, sadece şu hizayı birleştireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Birleştirip gelelim. Evet. Mavi motiflerimizi de ekledik. Bakın, bunlar ön kısımlarımızda. Şöyle bir tanesini V şeklinde koyduk. Bir tanesini de tek kenarını birleştirdik. Şimdi bakın, arkayı nasıl birleştirmişim. Bakın, bir tanesini omuz için bir kenarını birleştirdim. Bir tane tüm, bir tane tüm. Diğerini de yine bir kenarını omuz için birleştirdim. Şimdi bakın, şu şekilde yaka oyuntumuz oldu burası. Şimdi önde işimiz bitti.
önde yapacağımız bir şey kalmadı. Şimdi şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın arkasını çeviriyorum. Hatta şöyle açayım. Bakın şöyle açtık yeleğimizin arkasını. Ve burada krem rengi motiflerimizden yarım motif ekleme yapacağız. Bir sıra daha. Bu da son sıramız olacak. Bakın V şeklinde koyacağız. Aynı şekilde V şeklinde 2, V şeklinde 3 tane motif ekleyeceğiz. Bakın bu kısma da. Şimdi bu da son sıramız olacak. Buradan başlayarak şu şekil ekleyeceğiz. Ve bu şekilde beden kısmı tamamlanmış olacak. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta, birleştirirken ilmekleri kaydırmamak. Bu şekilde ayarladım yelek olarak çalıştığım için. Ve bu krem rengileri bitirince bir de şu omuzları birleştirme kısmını göstereceğim. Ondan sonra da artık çevresini, kol kenarlarını ve alt ve üst kısmını bir tığ yardımıyla tığlamayı göstereceğim. İplerimi temizleyeceğim. Şimdi dilerseniz şu kısmı ekleyip gelelim. Aynı teknik zaten şuradaki V kısmını eklediğimiz gibi, bakın şurada da eklemiştik ya, aynı şekilde şuradan başlayarak V şeklinde 3 tane motifimizi ekleyip gelelim. Evet, arkadaki krem rengi motiflerimizi de bakın şu şekilde V şeklinde yerleştirdik. Ve motif yerleştirmelerimiz bu kadar. Şimdi şu şekilde bakın şöyle bir ekran resmi alabilirsiniz. Bakın. Bir de şu tarafta aynısı, zaten aynı taraf aynısı olacak. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi şöyle bir yeleğimizi bir düzeltelim. Bakın şöyle arka kısmı şu şekilde. Şöyle katlayınca şöyle şu kısmı da katlıyoruz. Evet, bakın şurada maviler omuz detayıydı hatırlarsanız. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey, şu mavileri birer kenarlarından şu şekilde, bir kenarı burada kalacak, bir kenarı burada. Sadece şu üst kenardan birleştirmenizi istiyorum. Şuraya, şu kısmı. Bakın şu birinci kenar, şu iki, şu üç, şu karşıdaki dördüncü kenardan birleştireceğiz. Şu kısmı birleştireceğiz. Buradan da bu kısmı birleştireceğiz. Bakın bu şekilde şu omuz kısımlarını da birleştirip gelelim. Ondan sonra da kenar kısmını terleme kısmına, kenar kısmını tığlama kısmına geçelim. Evet, omuz detaylarını da şu şekilde birleştirdim. Bakın ben aynı iple birleştirmeyi tercih ettim. Dilerseniz farklı renkle de birleştirebilirsiniz. Şimdi omuz bakımlarımız da birleşti. Şimdi burada sizden şuradaki bordo kısmı da birleştirmenizi istiyorum. Şu şekilde bakın. Bakın şu yandaki bordo kısmı da birleştirmenizi istiyorum. Çünkü kol altı çok geniş oluyor. Şu kadar kol evi yeterli bizim için. Şu aşamayı da, şuraları da birleştireceğiz. Şuraları da birleştirip geleceğiz. Şimdi dilerseniz şurada şu kısım buradan aşağıda olduğu için şu kısmın kafes bölümünü yapalım. O detayı göstereceğim. Sonra bordo kısımları da ekleyip sonra kol çevresini göstereceğim. Bu şekilde en sonda yeleğimizin ön patını da çalışıp geleceğiz. Bakın şimdi şöyle zincirimi çektim, sabitleme zincirimi ve 2 kez başına doladım ipimin ve şu kısma gelerek hemen bakın şu kısımdan sabitliyoruz ve bakın 1 2 3 kere de yukarıya çıkıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Bakın 1 2 kez yine başına doluyorum ve şu kısma bakın, hemen şu kısma hemen bir tane daha 2 3 kez çekerek yukarı çıkıyorum. Bakın yine aynı şekilde 2 zincir, 2 kez ipimi doladım. Yine aynı tepe noktasına geldim ve 3 kez çekerek yukarı çıktım.
Evet, burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle tekrar burayı omuz kısmına hizalamak için yapıyoruz. Şöyle devam edelim. İki kez yine başına doladım ve şu birleşme noktasına da bir kez daha 2 3 kez çekerek tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5 tane kutucuğumuzu elde etmiş olduk. Bakın şu şekilde. Şimdi burada zincirimizi çektim ve ipimi kestim. Diğer tarafa da aynı şekilde, bakın şu omuz detayı kısmına da aynı şekilde bu kutucuktan yapıp gelelim. Bakın şu şekilde 5 tane kutucuk yaptık geldik arkadaşlar. Diğer tarafa da 5 tane kutucuk yapalım. Ve şu bordo kısmı da dikip gelelim. Ondan sonra kol kısmını göstereceğim. Evet, bakın şuradaki kafes bölümünü çalıştım. Diğer tarafında kafes bölümünü çalıştım. Şöyle. Ve şu bordo kısımları da şu şekilde diktim. Bakın şöyle aynı teknikle birbirine diktim. Ve kol evini küçültmüş oldum böylelikle. Şimdi kol çevresini yapacağız. Şöyle krem rengi iple çalışacağım ben. Onun için şöyle hemen bir sabitleme zincirimi çekiyorum. Dilediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Ben koltuk altı kısmından başlamak istiyorum ki hani birleşme kısmı orada gözükmesin diye. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Şuradan hemen ipimi ekliyorum. Bakın şöyle ipimi ekledim. Şöyle. Zincir kısmının içerisine bakın şöyle sık iğne yapacağız. Şimdi kaç tane yapacağımızı birlikte göreceğiz. Bakın 1 2 3 4 bakın şöyle 4 5 tane yeterli. Çok aşırı da yapmayın. Elinizin sıklığına göre burayı ayarlayabilirsiniz. Eğer çok bol anlanırsa 4 de yapabilirsiniz. Şu kısma hemen bir tane yaptım. Bakın hemen şu orta kısma bir tane yaptım. Şuradaki hemen bakın şuradaki hemen iki zincir olan kısma bir iki tane yaptım. Şöyle yani burayı hani illaki sayı vermeye gerek yok. Burayı kendiniz bu şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz. Yine şu şekil şu kısma hemen 5 tane yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şu kısma geldik. Şöyle hemen şu kısma bir tane yapalım. Şöyle bir tane de diğer kısma yapalım. Şöyle zincir içerisine yapalım. Ve bir tane tepe başına, bir tane içerisine, bir tane tepe başına. Bakın dediğim gibi çok büzerse buraya 2 tane yapabilirsiniz. Size kalmış artık bu ayarlamaları. Yani burası çok da aşırı şey değil. Hani dediğim gibi buraya 2 tane de yapabilirsiniz. Mesela burada ben bir tanesini ikili yaptım. Bakın şöyle kasmaması için ayarlayabiliriz onu. Şöyle devam edelim. 2 tane içerisine yaptım. Burada da şu iplerimizi içerisinden yürütelim. Sonra da temizleriz. Tekrar şu boşluğa yaptım. Bakın bir de şu boşluğa yaptım. Ve devam ediyorum. Bakın şuradaki hemen zincirime geçtim. Ve devam ediyorum. 1 2 tane yaptım. Şimdi tepeye bir tane yapıyoruz. Hemen 1 2 tane yaptık. Bakın bu şekilde kol evimizi tamamen sık iğne çevireceğiz. Dediğim gibi eğer ki volanlanırsa daha az yapabilirsiniz ya da çok kasarsa daha arttırabilirsiniz. Şimdi sonuna kadar bir yapıp gelelim. Bir görün, hep beraber görelim. Çünkü ben de sizinle birlikte yapıyorum. Daha önce çalışmadım.
Şöyle devam edelim. Yine 2 yaptım buraya. Bir tane tepe noktasına yaptım. Hemen şöyle 2 tane bu kısma yapıyorum. Ben bir tane şu kısma yaparak krem rengi kısmına geçiyorum. Bakın yine buradaki ipimizi saklayarak gidebiliriz. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane yaptım. Yine devam ediyoruz. Şuradaki hemen zincirimizin tepesine hemen bir tane daha yaptık. 1, 2. Şu boşluğumuza da yapalım. Daha önce söylediğim gibi tekrar kasmasın diye sayıyı arttırıp azaltmak sizin elinizde. Bu kısımda yine 5 tane şu kısma hemen 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde hemen şuradan şu kısma da bir tane çalışmak istiyorum. Şöyle hemen şöyle boşluğa kasmaması için hemen ve bakın şu kısmımıza geldik. Burada hemen başladığımız noktaya birleştirip şöyle, hatta bir tane de şu boşluğa yapalım arkadaşlar. Şey görüntüsü olmasın. Şöyle yaptım, bakın bir tane de bu boşluğa çekemedim. Şöyle bir tane başladığımız kısımdaki yere bir tane hemen sık iğne yaptım. Şurası çok boş olmasın diye ve başlangıç noktamıza gelip ilmek kaydırdım, zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. İpleri temizleyeceğiz. Bakın şöyle bir bakacağız. Ütü yapınca da düzelecek zaten. Bakın kol kısmı böyle. Şöyle kol kısmımız, bakın. Dediğim gibi iplerimizi zaten temizleyeceğiz. Eğer ki dolanlanma olursa daha aza indirebilirsiniz ya da çok kasarsa sayıyı arttırabilirsiniz. Bu şekilde diğer kolumuzu da çalışıp gelelim. Ondan sonra yaka detayına geçelim. Evet, diğer kolu da şu şekilde çalıştım. Bakın şu şekilde diğer kolumuzu da çevresine sık iğne çalışarak geldim. Şimdi şu yaka kısmıyla birlikte bakın bir sıra sık iğne gideceğiz. Şimdi şöyle hemen şöyle şu kısımdan başlayacağım. Yine krem rengiyle başlamak istiyorum. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben şöyle şuradan hemen ortadan başlamak istedim. Bir tane ortaya hemen bir sık iğne yaptım. Bakın devam ediyoruz. Şöyle ipimi de alarak devam ediyorum. 1, 2. Burada sayı vermek çok doğru değil. Aynı koldaki gibi. Dediğim gibi elinize göre işte çok volanlanmaması da lazım. Çok böyle kasmaması da lazım. O şekilde sıramızı bu şekilde tamamen hepsini böyle doldurup geleceğiz. Şöyle yapalım. Şuradaki kısımları da aldığımız zaman zaten onlar da toplanacak. Bakın hepsi beraber geliyor. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapacağız. Şu yaka detayına gelince tekrar bir gösteririm. Zaten orası da aynı şekilde devam edecek. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir tane daha yapabilirim şu kısma. Ve şöyle devam ediyorum tekrar. Dediğim gibi burada söyleyeceğim bir şey yok. Sadece bir sıra düz bir şekilde sık iğne çalışması yapacağız. Dediğim gibi döne döne bütün her yerine yakadan bu şekilde. Şuraya gelince belki bir kez daha gösteririm ama burada da yapacağımız bir şey yok. Direkt burayı yapıp burada direkt sık iğnemize devam edeceğiz üstünden. Aynı şekilde burada da devam edeceğiz. Yani birleştirmiş olacağız. Başka bir şeyimiz yok. Yine devam edelim. Sık iğnemizi bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Ondan sonra da bir sıra kafes çalışması yapacağız. Ondan sonra da şuraya bir tane bağcık detayı çalışmak istiyorum.
Biraz böyle şurası biraz fazla şöyle açılıyor. Onu önlemek için şuraya ya bir bağcık ya da bir çıt çıt detayı falan düşünüyorum. Ona da birlikte bakarız. Bir sıra sık iğnemizi çalışıp gelelim. Şu köşe kısımlarına da 2 tane 3 tane yapıp tekrar dönebilirsiniz. Zaten sık iğne detaylı bir şekilde çalıştığımız zaman düzelecek örgümüzün detayı. Yeleğimizin çevresini tamamen dolanıp gelelim bir sıra sık iğne şeklinde. Evet, ben yeleğimi tamamladım. Bakın son aşamayı şu şekilde yaptım. Anlatayım. Başlangıç noktasına geldim. Başlangıç noktasında birleştirdikten sonra bakın bir sıra sık iğne yapmıştık. Hatırlarsanız orayı göstermiştim zaten. Ondan sonra 7 tane zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. 7 zincirden sonra 2 kez tığımın başına aldım. 2 kez ipimi doladım ve 3 kere de yukarıya çıktım. Bakın tekrar arada 2 zincir çektim. Tekrar bir atladım. İkinciye tekrar iki kez başına alarak 3 kez de çekerek yukarıya çıktım. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde çalıştım. Sadece şurada köşe kısımlarında şu şekilde çalıştım. Bakın aynı yere 2 kez battım. Köşe kısımları böyle oval olsun diye. Şurada da aynı şekilde bakın. Şöyle. Burada da o şekilde çalıştım. Dikkat etmeniz gereken nokta bu. Etraf çevresini dönerken. Başka yapacağınız bir şey yok. Şu yaka kısmı eğer şey olursa bir önceki sırada toparlarken biraz toplayabilirsiniz. Bol olursa. Dediğim gibi sık iğne kısmında sayı veremiyorum. Onu sizin ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde yeleğimiz tamamlandı. Bir de ben buhar ütüsü yaptım. Buhar ütüsünü nasıl yaptım arkadaşlar? Örgümü bu şekilde serdim. Bir çarşaf üzerine olur, yatağınızın üzerine olur. Ya da ütü masanızın üzerine de direkt açabilirsiniz bu şekilde. Böyle tek tek kanatlarını açtım. Böyle yerleştirdim ve ütüyü değdirmeden sık üzerinden buhar vererek gezdirdim. Bu şekilde motiflerimi biraz düzelttim. Bakın yeleğimizin bitmiş hali bu. Şu şekilde. Zaten modelin aynı şekilde korumasını sağladım. O şekilde çalıştım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız, benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Yeleğimiz bu şekilde tamamladık. Hepinize kolay gelsin diyorum. Üzerimde de fotoğraflayacağım. Üzerimde de görürsünüz. Benim çok içime sinen bir model oldu. Elimden geldiği kadar sizlere de anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi takıldığınız bir nokta olursa yine yorum kısmından yazarsanız elimden geldiği kadar hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.